Arkadaşlar hepinize merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte SolidWorks'e yeni başlayanlar için pratik çizimler yapacağız. Bu sefer parçamız biraz döndürerek katı oluşturma komutu üzerinde olacak. Parçamız bu. Dilerseniz gelin parçaya, çizim düzlemimize girelim. Parçaya bakalım nasıl çizebiliriz diye. Şimdi yarısını çizeceğiz. Döndürerek katı oluşturacağız. Buradan gelip 30 milimetre çapında şöyle geleceğiz. Birinci aşama. Sürekli koyacağız. İkinci aşama. Aşağı ineceğiz. 3, 4, 5, 6 aşama da parçayı çizebiliriz. Ön düz sağ düzlemde çizimimi açtım. Direkt şuradan orta noktadan yardımcı olarak yani şöyle yapayım. Orta nokta çizgisini seçtim. Yardımcı olarak ayarla bana. Merkezden başla. Okey. Genel anlamda bir ölçeğe bakayım. 200 milimetre. Toplam boyum 200 milimetreymiş. 200 milimetreyi yazdım. Sağ tık seç. Line komutuna girdim. Ardından şimdi burada biraz karışık durabilir. Ama çizdiğimizin kaba taslak çizmeden çizdiğimiz çizginin ölçüsünü verip gidersek bizim yararımız olacaktır diye düşünüyorum. Şimdi şurası 15 milimetre olmadan önce şurası 62 uzunluğu. Tamam. Şurası şöyle. Şurası 15 milimetreymiş. Yarısı olacağı için 7,5. Ya da şöyle de yapabiliriz. Onu da göstereyim size. Bir önceki videolarda aslında bahsetmiştim. Şu çizgi tıkladığınız zaman mouse aşağı indirdiğiniz zaman genel bir çap ölçülendirmesi ben yapabilirim. 15 milimetre çap. Ardından şurası da 60 milimetreydi sanırım. 62'ymiş. 62 milimetre ölçümü de vermiş oldum. Ardından bakıyorum. Şurası da 41. Kaç milimetre çapındaymış burası? 35 milimetre çapında. Şuradan yukarıya doğru çıktım. Şöyle devam ettim. Ölçendirmeyi aldım. Şurası 35 milimetre çapında verdim. Şuradaki uzunluğa bakalım. 41 milimetre. 41 milimetreyi de verdim. ESC yaptım. Sadece buradaki çizgi olacak çünkü. 41 milimetreyi de yaptım. Ölçüleri biraz düzenli yapmaya çalışıyorum ki karışıklık olmasın. Karışıklığa mal vermesin. Bunu da böyle indirelim. Orayı çizdik. Şimdi şuradaki çapım 41 milimetre. Burada bir düzlük varmış. Bunu daha sonra kat oluşturduktan sonra kesebiliriz. Onda herhangi bir sıkıntı yok. 48 milimetre. Şuradan başlıyor. 41 milimetreye bitiyor. Şuradaki 2 milimetre ayrıca bir şey var. 41 milimetre doğru mu vermişim? Evet. Line konusunu aldım. Parçamı bir daha baktım. Şuradaki çapım benim belli değil. Ama 30'la eşdeğer diye düşünüyorum. Ne kadar içeride kaldığı da belli aslında. Orada 2 milimetre bir içeride kalma kısmı var. Şuradan belli arkadaşlar. 41 milimetre burada. Şu da şuradan itibaren başlayan. Pardon. Ben bunu yanlış yorumladım. Şurada benim bir tane pah var. O pahtan itibaren aşağı iniyor. Devam ediyor. O yüzden şuraya şöyle bir tane pah getirdim. 2 milimetre. Yani 2 45 derece açısında 2 milimetreye 2 milimetre açıda bir pah var. Ardından şuradan yukarıya doğru direkt çıkıyor. Şöyle gidiyor. Burasının uzunluğu da şu noktadan itibaren 46 milimetreymiş. Çapa bakıyorum. Çap ölçüsü kaçtı? Şu iki uzunluk 41. Şuradaki 50. Şurası da 48. Şöyle geldim ölçendirme. Diyorum ki bu da 48 milimetre bir çap. Tamam. Şuradaki çap 50'yi oluşturalım. Oradaki uzunluk şöyle bir hesap yapmak gerekirse şöyle bir şey var orada. Yukarı doğru çıkıyor. Aşağı doğru iniyor. Ve şuradaki benim ölçüm çap 50. Bir daha baktım. Evet çap 50. Şimdi burası burada böyle kalsın. Şurası. Buradaki çap 35'i bir daha ben dengelediğim zaman zaten buradaki ölçü otomatik olarak çıkacaktır. Şuradan başladım. Şöyle gittim. Şu çizgide kesiştirdim.
Şuradaki çizgi çap 35 milimetre benim. Şurası da 45 milimetre ile 45 milimetre ölçüye girdim. SC yaptım. 45 milimetreyi de yazdım. Şundan bahsediyorum. Buradaki çizginin de otomatik olarak çıkmış oldu. Şimdi şuradaki fazla kısmı budadım. Bakıyorum unuttuğum herhangi başka bir şey var mı? Döndürerek katı oluşturmada başka bir şeyim yok. Uçlarda 1.6 pah var. Onları da katı modelimi kırarız. Burada kıralım. 1.6. Hangi uçta? Bir tanesi bu uçta. Bir tanesi de bu uçta. Tamam. Unsurlar bölümünden onayladım. Unsurlar bölümünden döndürerek katı oluşturma. Onayladım. Döndür dedim. Parçamı bana döndürerek katı oluşturmuş oldu. Şuradaki çap 30'muş bu arada arkadaşlar. Özür diliyorum. Ben 15 olarak ayarladım. Sağ tıktan parçayı düzenledim. Şuradaki benim çapım 30. Çap 30 milimetre değilmiş. 15 milimetre değilmiş. Özür diliyorum sizden. Oradaki ölçümü düzenledim. Şuradan dedim ki biraz daha düzgün dursun. Gölgeli mod açık mı? Değil. Tamam. Şimdi şurada bir düzlem var. Şuradaki düzlemde açıp burayı kesebiliriz. Yani şundan bahsediyorum. Şurada zaten benim hafif bir düzlemim var. Buna dik baktım. Orası seçiliyken merkez çizgisine girdim. Otomatik olarak benim düzlemim açılmış oldu. İki arasındaki mesafe 41 milimetreymiş. Yani yine şu tam orta noktadan kesişen noktadan şöyle bir dikdörtgen çizdim. Ölçere bakalım. Burasının çapı nerede yazıyordu? Nerede yazıyordu? 48, 41 milimetre olacağından dolayı 7 milimetre 3,5 sağdan 3,5 soldan kesme işlemi yapmamız lazım. 3,5 milimetre buradan ayarlayalım. Şuradan şöyle burası da 41 milimetre olacak şekilde. Hemen şöyle yapalım. Şu merkez çizgisiyle şurayla çakıştıralım. Şuradaki ölçenlemeyi kaldıralım. Şurasıyla şurası 41 bölü 2. Aşağı doğru iniyor. O zaman ben bu merkez çizgisini buraya merkez çizgisini bir kere tıkladım. Dedim ki bunu buraya sabitle. Şuradaki ölçenlemeyi kaldırdım. Hemen bakıyorum şuradaki ölçüm doğru mu? Buradaki ölçüm benim şu 3,5 kaldıralım. 41 milimetre olmak zorunda şurası. Yani 41 bölü 2 yaparsam benim olması gereken ölçüm bu. Obje aynı kısmından bu çizgimle diğer tarafa aynala ve kesme işlemi yap. Nereye kadar yap? Yüzeye kadar. Hangi yüzeye kadar kesme işlemi yapmamı istiyor? Bu yüzeye kadar. Tamam. Orayı da oluşturmuş olduk. Bir daha parçam perspektif bakıyorum. Şuradaki delikleri yapalım. Çap 9. Tam ortadan geçen bir delik. Dik baktım. Çizim düzlemini açtım. Şöyle. Hemen merkez çizgisiyle şurayı çakıştırdım. Ardından dedim ki şuradaki merkezle de şuraya çakıştırdım. Dairemin merkezi burada. Dairemin merkezini seçtim. CTRL'ye bastım. Ve buradaki çizgimi seçim CTRL'ye bastıktan gelelim ki orta nokta çakışık olsun. Ve bunun çapı da çap 9'du. Çap 9'u da yazdım. Unsurlar bölümünden kes. Ama tümünden kes. Tümünden kesme işlemi de gerçekleşmiş oldu. Parçama bir daha bakıyorum. Orası da oldu. Çap 9 bile şurada varmış. 32 milimetre uzaklıkta. Orayı nasıl yapabiliriz? Sağ düzlem, üst düzlem işimi görür. Ön düzlem işimi görmez. Üst düzleme dik baktım. Ve çizimi açtım. Şuradan bir tane merkez çizgisi atalım. Şöyle en noktada. Ardından benim dairem burada bir yerde. Şu merkez çizgisinin üstünde. Ve şu noktayla şu nokta arasındaki mesafem dairemin uzaklığı 32 milimetreydi. 32 milimetreyi de yazdım. Çapım da 9'du. Ardından unsurlar bölümünden kes komutuna girdim.
Kesme yapmam ama kesme yapmam lazım ama çift taraflı kesme yapmam lazım. Yön 2'yi açtım bu yüzden. Dedim ki tümünden kes, diğerinden de tümünden kes. Onayla. Evet, boydan boya bir deliğimiz de açılmış oldu. Parçama bir daha bakıyorum. Şuradaki slotum kaldı sadece. Şuradaki slotu da çizdikten sonra parçayla benim herhangi bir işim kalmıyor arkadaşlar. Yani 36 milimetre uzunluğunda, genişliği verilmemiş, artık genişliğini biz normal vereceğiz diye düşünüyorum. Genişlik ölçüsü verilmemiş çünkü. Sıkıntı yok. Bu arada şurada kırdığımız pahta, en baştaki çizime gelirsem, çizimi düzenle dedim. Pah komutuna bir daha girdim. Dedim ki 1.6 pah vardı. Bir pah da şurada varmış arkadaşlar. Onu atlamışız. Başka bir yerde var mı diye bakıyorum. Başka bir yerde pah yok. Bunu da onayla, çizimden çık. Otomatik olarak oradaki pahta kırmış olduk. Şimdi yandan geçen bir düzleme ihtiyacım var. Bu da sağ düzlem benim ihtiyacımı karşılıyor. Sağ düzleme girdim, çizimimi açtım ve bir tane slot çiziyorum. Slot çizmeden belki çizgimi atalım. Sıkıntı olmasın. Hatta bunu buraya bitirelim şöyle. Ardından slotuma girdim. Şuradan biraz dışarı doğru çıkardım. Şöyle bir slotumu çizdim. Bunun uzunluğu, hatta şöyle yapalım. CTRL Z ile geri aldım. Slot komutuna girdim. Dedim ki ölçülendirme ekle ve bu olsun. Ardından girdim. Otomatik olarak seçtim. Ölçülendirmeler geldi. Buradaki genişliğim zaten kaçtı? Hemen bakalım. Şuradaki genişliğim 36 olacak. Ama şu noktadan itibaren 36 olacak. Yani şuradaki ölçülendirmeyi ben fiili bir değer yapabilirim. 70 milimetre yazdım. Ardından dedim ki şu dairenin bittiği noktayla şunun noktası. Şuraya bir nokta atmam lazım. Dairenin bu noktası, bu çemberin bittiği noktasının uzaklığı 36 milimetre olması lazım. İstersem sonra bunu burada 40 milimetreye çekerim. Önemli değil, yani kesme işlemi olacağı için pek bir şey farklı fayda etmiyor. Genişliği verilmemiş. Ben genişliğini burada bunun 5 milimetre yapacağım. Unsurlar bölümünden kesme komutuna geldim. Yani kesme derinliği de verilmemiş. Hani göremiyorum. Gerçekten göremiyorum. Şimdi bunu diğer tarafa doğru kes. Ama öteleme yaparak kes. Kaç milimetre ötele? Çapım 30'du. 5 milimetre kesersek 25 milimetre öteleme yaparsam 25'in yarısı yani. 12,5 milimetre öteleme yaparsam nasıl bir şey olur bakıyorum. Evet, işimi görür aslında. Perspektif baktım. Parçama bir daha bakıyorum. Unuttuğum herhangi bir şey var mı diye. Unuttuğum herhangi başka bir şey yok sanırım. Evet arkadaşlar, başka bir şey yok. Bunu çizme sebebim döndürmeli katı oluşturmaya bir örnek olmasına da bir parçayı seçtim. Desteklerinizi bekliyorum. Bir dahaki videolarımızda görüşmek üzere arkadaşlar.